Sevgili öğrenci arkadaşlar, sizin için A'dan Z'ye Almanya'da öğrenci sigortasını konuşacağız. Sevgili Bora ile birlikte. Öğrenci arkadaşlar için sigorta sistemi nasıl ya da farklılıklar nelerdir, birazcık seni dinleyebilir miyiz? Şimdi Almanya'da sağlık sigortası olmadan bir kere Türkiye'deki arkadaşlara bunu da belirteyim. Hiçbir şekilde üniversiteye yazılamıyorsunuz. Şimdi zaten Almanya'da büyüdüyseniz 25 yaşına kadar, ben böyle direkt olaya gireyim. Almanya'da büyüdüyseniz, Almanya'da sağlık sigortası olan bir ailesi içerisinde büyüdünüz tabii ki. Annenizin ve hatta babanızın sağlık sigortasındaydınız ve üniversiteye başlıyorsunuz. Eğer ki 25 yaşının altındaysanız 25 yaşına kadar aile sağlık sigortasından bedavaya yararlanabiliyorsunuz. Bu birinci olay. İkinci olay, 25 yaşını geçtikten sonra ne oluyor diyeceksiniz. 25 yaşını geçtikten sonra da Almanya'da öğrenci sağlık sigortası denilen sigortaya geçmek zorundasınız. Bu ne demek oluyor? Bu küçük de olsa, cüzi de olsa primlerinizi yavaş yavaş kendinizin ödemesi gerektiği anlamına gelmekte. Türkiye'den gelen arkadaşlarım için şunu söyleyeyim. Türkiye'den gelen arkadaşlarımızın da AT11 denilen, birazdan ona da değineceğiz, belgeleri yoksa Almanya'da direkt olarak öğrenci sağlık sigortası yaptırmak zorundalar. Bunu yaptırmadan hiçbir şekilde de hiçbir üniversiteye yazılamıyorlar. Öğrenci sigortası ne demek, ne anlama geliyor? Öğrenci sigortası aslında hiçbir farkı olmayan bir sigorta. Sağlık sigorta kartınızı bile hatta aynı. Bununla birlikte full servis, her türlü şekilde doktorlar, hastaneler, terapistler, neye ihtiyacınız varsa kullanabiliyorsunuz öğrenci olarak. Sadece küçük bir prim ödemeniz gerekiyor. Bu prim de şu şekilde oluyor. 23 yaşının altındaysanız sağlık sigortasına 82,99 euroluk bir prim ödüyorsunuz. Bir de bunun 27,61 Euro'da bakım sigortası geliyor üzerine. Bir de bir ek katkı payımız olan 17,78 geliyor. Yani 128 Euro 38 centlik bir priminiz var. 128, hatta şöyle diyelim dışarıdaki arkadaşlar için 128,38'lik sigortayı ödedikten sonra 128 Euro 38 centlik full sağlık sigortasına erişmiş oluyorsunuz. Şimdi Türkiye'den izleyen arkadaşlarımız için bazı arkadaşlarımız şunu söylüyor. Hani çok pahalı abi diyorlar. Yani 128 euro falan. Ne yazık ki yapacak hiçbir şey yok. En ucuz sigorta Almanya'daki öğrenci sağlık sigortası ve 128,38 gerçekten çok cüzi bir rakam ve burada da her türlü servise ulaşabiliyorsunuz. Sen cüzi diye söze başladığın için ben de aslında bir gülümseme oluştu. Çünkü gerçekten öğrenciler için bu rakamlar hiç de cüzi rakamlar değil. Evet. Bloke hesapla zaten geliyorsunuz ve bloke hesabınızdan her ay 100 euro, 130 euro gibi bir şeylerin direkt olarak kesilmesi hoş bir şey olmuyor. Hani bunu öğrenci arkadaşlar için gerçekten söyleyebilirim. Ancak sonrasında iş dünyasına atılınca öğrencilik daha iyiymiş oluyorsunuz tabii. Kesinlikle öyle. Bir de neden cüzi dedim? Bu ödemiş olduğunuz hani 23 yaş altında 128-38, 123 yaşının üzerindeyseniz ve çocuksuzsanız, böyle bir olay var, çocuğunuz yoksa bu olay 133-25'e yükseliyor. Ama bu rakam BAföG denilen Almanya'da devletin vermiş olduğu öğrenci yardımlarına bağlı bir rakam bu. Yani BAföG rakamları yükseldikçe tabii ki bu primler de BAföG'e bağlı olduğu için yükseliyor. Evet. Yani Almanya'daki öğrencilere yapılan bu öğrenci yardımına bağlı bir rakam. O yüzden yani fazla gelmemesi gereken bir rakam ama biliyorum Türkiye şartlarına göre inanılmaz bir fiyat. Takipçilerimizin yorumlarını ben çok merak ediyorum. Özellikle aramızda öğrenciler varsa lütfen yorumlarınızı ihmal etmeyin. Çünkü gerçekten hem ben kendim okumayı seviyorum hem de diğer öğrenciler başka öğrencilerin yorumlarını okursa çok daha faydalı oluyor. Peki burada daha uygun çözümler var aslında, yok değil. Evet. Bir onu senden duymak istiyorum bir sigortacı olarak. Şimdi AT11 gibi bir şeyden bahsediyoruz. Öyle bir şey söz konusu. Bunu sen nasıl değerlendiriyorsun? Sence bu da bir alternatif olabilir mi? Kesinlikle. AT11 belgesi Türkiye'den aslında sizin aile sigortanızın olduğunu teyit eden bir belge. Öyle bir durumunuz varsa 25 yaşının altında olmak zorundasınız. Kadınlar için bu yaş sınırı mevcut değildir.
Yani Okay. erkekler için 25 yaşının altındaysanız, kadınlar için üzerindeyseniz de bu AT11'i aile sigortası kapsamı içerisinde Almanya'da kullanma hakkınız bulunmakta. Bunu nasıl kullanıyorsunuz? Türkiye'den, SGK'dan bu AT11'i çıkarttırıyorsunuz. Bizimle iletişime geçiyorsunuz. Biz buradan AT11'inizi teyit ettiriyoruz. Aynı şekilde Türkiye'ye gidip de hani TA11 ile SGK'dan almış olduğunuz kağıt gibi bir kağıt veriyoruz elinize. Bununla da istediğiniz gibi doktorlara gidebiliyorsunuz. Peki doktorlar bunu kabul edip etmeme hakkına sahip mi? Sahipler. Onu da işte doktordan doktora fark olabiliyor. Bunu da araştırmamız gerekiyor. Çünkü şöyle bir olay var. Bu sigorta Türkiye'nin vermiş olduğu bir sigorta. Kapsamını biz tam olarak çıkartamadık. Çünkü Türkiye'ye bağlı bir sigorta. Ama normalde ihtiyacınız olan her şeyi, yani her şey demeyelim de acil durumlarda gerçekten ihtiyacınız olan şeyleri karşılıyor ama karşılamadığı gerçekten içerikler de var. Ne olduğunu araştırmanız gerekiyor ne yazık ki. Peki ücretleriyle ilgili bir şey söyleyebiliyor muyuz? AT11 ücretsiz. Yani çünkü Türkiye'de aile sigortasıyla Almanya'ya geldiğim için Ailenin sigortası aynen, kapsamında kapsamı zaten. içerisinde. Ekstradan bir Ama ücret. 25 yaşını geçtikten sonra zaten mecburen sağlık sigortasını, öğrenci sağlık sigortasına değiştiriyorsun. Bir olay daha, bir ek daha ekleyeceğim. AT11 ile buraya geldin ve işe başladın. Direkt olarak öğrenci sağlık sigortası yaptırmak zorundasın. Öğrenci olarak işe Working çalışmaya student. başladın. Anladım. Aynen. Anladım. Tabii bu da eğer Almanya'ya öğrenci olarak gelip de aynı zamanda çalışmak isteyen öğrenciler varsa onların mutlaka göz önünde bulundurması gereken bir şey. Evet. Ben de daha önce öğrenci olarak geldiğim için söyleyebilirim. En güzel şey gerçekten Almanya'da bir sağlık sigortasına sahip olmak. Biliyorum ücretleri çok fazla geliyor. Ancak bir öğrenci olarak da en konforlu bu şekilde olabilir ve eğer çalışacaksak dediğin gibi bu zaten söz konusu bile olamıyormuş. Ayrıca AT11'i merak edenler için de Basistas'ın çok detaylı bir yazısı var. Onu da açıklamalara ekliyorum. Eğer AT11 nedir? Tüm kapsamı, detaylarını merak ediyorsanız oradan bulabilirsiniz. Peki biz öğrenci sağlık sigortasına geri dönecek olursak Barmer'de ya da herhangi bir yasal sağlık sigortasında kapsamı nedir? Kimler bu sigortayı alabilir? Ya kapsamı Almanya'da sağlık sigortasında, devlet sağlık sigortasındaysanız kapsamı hep aynı. Yani işte bu aynıcılık olayı Almanya'da ve hatta bu sosyal sigortanın her bireyi aynı görmesinden kaynaklanan bir olay. İşsiz de olsanız, atıyorum çalışıp yılda 200 bin euro da kazansanız ve hatta öğrenci de olsanız, emekli de olsanız sosyal sigorta karşısında aynısınız. Yani doktora gittiğinizde yanınızda 200 bin euro kazanan bir insan da oturacaktır. Ve hatta onun yanında işsiz olan bir insan da oturup sırasını bekleyecektir. Siz öğrenci olarak da aynı şekilde sıranızı bekleyeceksinizdir. Ama kapsam olarak full kapsam. Yani neye ihtiyacınız varsa öğrenci olarak doktorlar, hastaneler, terapistler, diş doktorları bütün her şeyi karşılamaktayız. O yüzden de bu fiyat birazcık az geliyor. Öbür videolarımızda da sanırım bir karşılaştırma yapmıştık hatırladığım kadarıyla. Çalışan bir insan ve çalışmayan bir insanın arasında ve öğrenci tarifesiyle gerçekten çalışan bir insanın arasında bayağı büyük bir fark oluyor. Peki yaş limiti var mı? Evet, 30 yaşına kadar geçerli. 30 yaşının üzerinde öğrenci sağlık sigortası yapamıyoruz. Yani okul kaydımızla birlikte öğrenci olarak 30 yaşını aşmadıysak direkt yaptırabiliyoruz Barmer'den sigorta. Hatta daha önce yaptırmanız gerekiyor. Prosedürü biz şöyle anlatayım. Şimdi mesela bir öğrenci arkadaşımız vizeye başvurmadan önce zaten okulu, üniversitesi diyor ki bana diyor bu Health Insurance Certificate denilen sağlık sigorta sertifikanı lütfen sun diyor. Çünkü bu sosyal sigorta sertifikası eskiden olduğu gibi böyle kağıtlı olan bir şey değil artık. Her şey otomatik olarak ilerliyor. Bu arkadaşımız Vasistas üzerinden genelde bizimle kontağa geçiyorlar, iletişime geçiyorlar. Ben direkt olarak WhatsApp üzerinden Türkiye'ye telefon açıyorum ve diyorum ki ben size bir form atacağım, bunu dolduruyorsunuz. Ben bunu hepsini hallediyorum ve şöyle de bir güzellik yapıyoruz. Almanya'da ikametgahın olmasa bile hallediyorum. Eğer ki sağlık sigortasını okeylemezsem üniversiteye yazılamıyorsun. Öyle de bir olay var. Evet. Yani sağlık sigortanız olmadan üniversiteye yazılamıyorsunuz. Ve benim bildiğim kadarıyla bazı sağlık sigortaları bunda bayağı bir sıkıntı çıkartıyor. Biz yapmıyoruz bunu. Ben buradan sağlık sigortasını hallediyorum. Türkiye adresiyle hallediyorum. Direkt olarak okula M10 denilen bilgilendirme var. Bunu otomatik olarak yolluyoruz biz. Sağlık sigorta sertifikasında ayrıca vize işlemleri için e-mail aracılığıyla arkadaşlara yolluyoruz. Her türlü şekilde en basit bir şekilde işlemlerini tamamlıyoruz. Almanya'ya geliyorlar. Almanya'ya geldikten sonra da zaten
Prim de zaten okula başladıktan sonra ödenmeye başlanacağı için hiçbir sorun yaşamıyorlar. Burada zaten şu anda bizi izleyen öğrenci arkadaşların ne hissettiğini çok iyi anlıyorum. Çünkü öğrenci arkadaşlar Anmeldung kelimesiyle daha Almanya'ya gelmeden tanışıyorlar. Hangi işi yapacak olurlarsa olsunlar önce karşılarına çıkıyor. Anmeldung'un var mı? Yaptıramıyorsun. Evet. Banka hesabı açamıyorsun, sigorta yaptıramıyorsun. Ama siz diyorsunuz ki şu anda Barmer'de Anmeldungs'suz da öğrencilere yardımcı oluyoruz. Bence bu önemli bir şey. Öğrenci arkadaşlar da yorumlara fikirlerini burada yazabilirler. Öğrenci sağlık sigortası ile ilgili de tamamen kapsamlı bir soru cevap yaptık. Aklınıza takılan bir şey varsa yorumlarda sormaktan vazgeçmeyin. Serimizin bu videosunun da sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz beğene tıklamayı ve bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız da tabii ki abone olmayı unutmayın. Ben kendim de daha önce öğrenci olarak Almanya'ya geldiğim için onların yaşadığı dertleri az çok anlayabiliyorum. O yüzden şöyle bir şey yapmaya karar verdik. Öğrenci arkadaşlarımızdan gelecek en iyi yoruma 50 euro cep harçlığı Almanya'ya geldikten sonra vermek üzere bir 50 euro cep harçlığı hediye etmek istiyoruz. Burada da sizi yorumlara bekliyoruz. Çok güzel düşündünüz. Almanya'ya geldiklerinde Barmer'de bonusuyla birlikte yanında olacağını emin olabilirler. Bence çok güzel bir olay. Katılmayı unutmayın.